İkinci Dünya Savaşı. 70 milyon insanın öldüğü bir mücadele. Tüm dünyayı etkileyen koca bir kasırga. Arzuların tarumar ettiği onlarca ülke. Tank paletlerinin ardında bıraktığı bir enkaz. Videoya başlamadan önce size güzel bir tavsiyemiz var. Call of War. Call of War, hem telefonunuzdan hem de bilgisayarınızdan oynayabileceğiniz ücretsiz cross-platform bir İkinci Dünya Savaşı oyunudur. Ülkenizi seçin, savaşa girin ve diğer oyunculara karşı gerçek zamanlı olarak mücadele edin. Videoyu izleyip öğrendiklerinizi uygulamak için oyuna girdiğinizde emin olun diğerlerini dize getirmek çok kolay olacak. Düşmanlarınızı yenmek için kendi stratejilerinizi belirleyin. Tankları kullanın, hava üstünlüğünü kurun ve şehirleri tek tek ele geçirin. Ayrıca atom bombası ve İkinci Dünya Savaşı'nda kullanılan diğer şaşırtıcı silahları kullanmak için araştırmalar da yapabilirsiniz. Oyunun birazdan izleyeceklerinizle uyumu ise oyunun ne kadar kaliteli olduğunu sizlere gösterecektir. Aynı zamanda oyunda 13.000 altın ve 1 aylık yüksek komuta aboneliği kazanmak için açıklama kısmındaki 30 gün boyunca geçerli olacak linke tıklayıp oyuna hemen kayıt olabilirsiniz. Güneş yükseliyor. Japonya, İmparator Meiji devrinde başlayan yenileşme süreci sayesinde Doğu'nun nadir sanayi ülkelerinden biri olmayı başardı. Ülke pek çok açıdan gelişirken bir yandan da geleneksel yapısını muhafaza ederek feodal bir toplum olarak kaldı. Bu yüzden imparator tanrı seviyesinde, yöneticiler ise çok güçlüydü. Ayrıca ordunun nüfuzu neredeyse hiçbir ülkede olmadığı kadar çoktu. Üstüne artan aşırı milliyetçilik ve yabancı düşmanlığı Japonya'yı yayılımcı bir politika gütme yoluna sevk etti. Ard arda aldığı başarılarla kendine güveni artan Japonlar, 1905 yılında Rusya'yı da yenip kendilerini tüm dünyaya gösterdiler. Yenileşmenin başından beri bileği bükülmeyen ülke artık kendisini yenilmez olarak görüyordu. Britanya'nın müttefiki olarak girdiği Birinci Dünya Savaşı'ndan da galip çıktıklarında artık özgüvenleri tavan yapmıştı. İsimlerini gezegene yön veren siyasi yapılar arasına yazdırmaları gerekliydi. Batı Pasifik'te hakim güç haline gelen Asya'nın bu yeni yükselen devleti, büyük sıfatını nasıl alacağını anlamıştı. Büyük olmak için diğer büyükler gibi yapmalıydı. Savaşmalı, yakmalı, yıkmalı, yok etmeli, kendinden olmayanı öldürmeli, köleleştirmeli ve sömürmeliydi. Ne de olsa diğerleri bu yollarla güçleniyor ve gelişiyordu. Bu politika çevresinde Japonya, Dünya Harbi sonrası yayılma arzusunu daha da belli etmeye başladı. Durum elbette İngiltere ve ABD gibi bölgede çok büyük çıkarları olan siyasi yapıları tedirgin etti. Böylece Japonya'nın eski müttefikleriyle arası giderek açılmaya başladı. Kaynak açlığı olan ülke, uzun süredir Çin'i kendisine hedef olarak belirlemişti. Ara ara yaptığı çıkışlardan sonra 1931 yılında Mançurya bölgesine girerek işi, büyük bir savaşa evirecek ilk adımı attı. Japonlar bir bahaneyle girdikleri toprakları kısa sürede ele geçirdikten sonra Manchukuo isimli bir kukla hükümet kurarak Mançurya'yı yönetmeye başladı. Asya'nın doğusunda çıkarları tehlikeye düşen Amerikalılar ve İngilizler bu eylemin kanunsuz olduğunu savunup Japonya'yı sıkıştırmaya ve eleştirmeye başladı. Tartışma ortamının harareti zaman geçtikçe azalacağı yerde daha da artınca Japonya, 1933 yılında büyük bir res çekerek Birleşmiş Milletler'den ayrıldı. Rusya, İngiltere ve ABD'yi karşısına alan Japonlar, pek çok yönden kendilerini yakın hissettikleri ve ortak düşmanları olan Almanlarla Ruslara karşı Anti-Komintern Paktı imzaladı. Görüldüğü gibi giderek yaklaşan savaşta taraflar kadrolarını şekillendiriyordu. 1937 yılına gelindiğinde Japonlar asıl hedefleri olan Çin'e saldırdı ve işgale başladı. Sonraki 2 yıl boyunca ilerleyiş devam etti. Çok kanlı geçen mücadelelerde Japonya pek çok insanlık suçunun da altına imza attı. Asya'nın doğusunda bunlar olurken Avrupa'da ise ha başladı ha başlayacak denilen savaş 1939 yılında başladı. Daha harbin ilk evrelerinde ortalığı kasıp kavuran Almanya, İskandinav ülkelerinin ardından Fransa, Hollanda ve Belçika'yı düşürdü.
Dünya tarihinin gördüğü en büyük savaş çok hızlı başlamıştı ve görünüşe göre daha da hızlanacaktı. Alman ilerleyişini takiben 1940 yılının Eylül'ünde Japonya, İtalya ve Almanya oturup üçlü paktı imzaladı. Kıtaları enkaza çevirecek iki ekipten biri olan mihverin ana kadrosu böylece şekillenmiş oldu. Japonya bir işe kalkıştı ve artık duramazdı. Ellerindekileri tutabilmek ve daha da arttırabilmek için var gücüyle savaşmalıydı. Üçlü paktı takiben Almanların henüz savaşmadığı Ruslarla Nisan 1941'de bir saldırmazlık anlaşması yaptı. Böylece birlikleri güneye kaydırmak mümkün olacaktı. Japonlar 24 Temmuz'da Vichy hükümetinin gönülsüz bir şekilde kabulüyle Fransız Hindiçini olarak adlandırılan bölgeyi devraldılar. Fransızların burayı vermemek gibi bir seçeneği yoktu. Tepelerinde Almanya'nın yumruğu vardı. Japonya'nın Fransız sömürgelerine amiyane tabirle çökmesinden 2 gün sonra ABD Başkanı Roosevelt, ülkesindeki bütün Japon varlıklarını dondurdu. ABD hükümetini İngiliz ve sürgündeki Hollanda hükümetleri takip etti. Bunun sonucu olarak Japonya'da ticaret sekteye uğradı. Daha da önemlisi petrol ithalatı durdu. Petrol ihtiyaçlarının %88'ini ithal eden Japonlar için bu bir felaketti. Petrol yoksa savaşı kazanamazlardı ve hesaplamalarına göre tam kapasiteyle savaştıkları takdirde 1 yıllık stokları vardı. Bu da zafere giden yolu yarılamaya bile yetmezdi. Köşeye sıkışmak istemeyen Japonlar, müzakere ile Amerikan ambargosunu kaldıramayacağını anlayınca, Sumatra ve Malaya'yı alarak petrol sıkıntısını gidermeyi ve Çin'in işgalini tamamlamayı planladılar. Buralarda bulunan kauçuk ve kala ise ekstra kazançlar olacaktı. ABD, Filipinlere asker yığınca ve Japonya'ya uyguladığı ambargoyu kaldırmamakta direnince ipler daha da gerildi. Belli ki Amerikalılar, mihverin Pasifik temsilcisini çıkmaza sürüklemek istiyordu. 1941 Eylül'üne gelindiğinde Japonlar, ellerindeki petrolün giderek azalması üzerine artık hızlanmaya karar verdiler. Kasım ayı içerisinde yeni planlarını uygulamak amacıyla düğmeye bastılar. Bu da Pasifik'te kasırga mevsiminin yaklaştığını gösteriyordu. Japonların planı kabaca şöyleydi. Önlerindeki en büyük engel olan ABD'nin Pasifik filosunu Pearl Harbor'da bir baskınla yok edecekler, oluşan boşlukta müttefiklerin bölgedeki topraklarını alıp kuzeyde Aleut adalarından güneyde Birmanya'ya kadar uzanan bir savunma hattı oluşturacaklardı. Şayet bu hat oluşturulursa ABD'nin baskın sonrası toparlanması durumunda yapacağı saldırılara karşı koymak kolay olacaktı. Savunmayı kıramayan Amerikalılar sonunda Japonların kazanımlarını ve Büyük Doğu Asya ortak refah alanını kabul etmek zorunda kalacaktı. Japonya'da istediği zafere bu şekilde ulaşacaktı. Bakalım her şey planladıkları gibi gidecek miydi? ABD tarafında ise Başkan Roosevelt, mihver kuvvetlerin ardı arkası kesilmez başarıları karşısında derhal savaşa girmek istiyordu. Dünyanın kaderinin belirlendiği bu savaşta müttefiki İngiltere'yi yalnız bırakmayarak gücünü kanıtlamak niyetindeydi. Fakat çok uluslu olan Amerikan halkı savaş istemiyordu. Sokaklara dökülüp savaş karşıtı yürüyüşler düzenliyorlardı. Halkın arzusunu görmezden gelip oy kaybetmek istemeyen Amerika hükümetine savaşa girebilmek için bahane lazımdı. Madem kendileri saldıramıyordu, o zaman düşmanın onlara saldırması lazımdı ki meşru bir zemin oluşturup savaşa atılabilsinler. Onlara saldırma ihtimali en yüksek olan ülke ise uzun süredir kışkırttıkları ve Almanların safına ittikleri Japonya'ydı. İstihbarat sayesinde Japonların kendilerine saldıracağını bilen Amerikan hükümetinin tek merakı Japonların savaşı nerede başlatacağıydı. Kilit, uçak gemisi. Aralık 1941'de ABD ve müttefiklerin Pasifik'te toplam 11 muharebe gemisi, 3 uçak gemisi, 14 ağır kruvazörü, 22 hafif kruvazörü, 100 muharibi ve 69 da denizaltısı vardı. Japonların ise 10 muharebe gemisi, 10 uçak gemisi, 18 ağır kruvazörü, 18 hafif kruvazörü, 113 muharibi ve 63 de denizaltısı mevcuttu. Görüldüğü gibi sayılar kafa kafaya olmakla beraber asıl gücü teşkil eden uçak gemileriydi ve orada da Japonlar bariz bir şekilde öndeydi. Ayrıca Japon gemileri nitelik olarak rakiplerinden daha üst seviyedeydi. Kara güçlerine bakacak olursak,
Japonlar 51 tümenden sadece 11'ini Güney Pasifik Harekatı için kullanacaktı. Bu da çeyrek milyon muharip asker yapardı. Diğer destek birliklerini de ekleyince ortalama 400 bin askerleri oluyordu. Yüzeysel olarak bakıldığında aradaki fark büyük değildi. Japonlar aslında bu kadar ufak bir farkla bu denli büyük bir operasyona kalkışmakla bir kumar oynuyordu. Kendilerine göre bu hassasça hesaplanmış bir kumardı. Japon birlikleri iyi eğitimliydi. Coğrafyada yıllardır savaştıkları için tecrübeliydiler. Özellikle amfibik muharebede ellerine su dökecek ordu azdı. Askerler gece muharebelerinde ve jungle warfare şeklinde ifade edilen harp tarzında rakiplerinin çok üzerinde performans gösteriyorlardı. Geceleri sık ağaçlık alanda ve yağmur altında savaşın nedenli önemli olduğunu Kore ve Vietnam savaşlarından hatırlayabilirsiniz. Havadaki Japon üstünlüğü daha netti. Japonlar bölgede 700 kadar uçak bulunduruyordu. Bunu Amerikan filosunu vurmak için kullanılacak 423 ve Formosa'daki 480 uçak destekliyordu. Japonların en güvendiği uçak modelleri, müttefiklerinkinden daha avantajlı olan Reishiki Kanjou Sentoki, yani kısaca Zero'lardı. Uçak gemilerinden kalkan bu avcı uçakları savaş esnasında çok işe yarayacaktı. Daha savaşa girmemiş olan ABD'nin ise Filipinler'de bir kısmı B-17 olan toplam 307 uçağı vardı. Pearl Harbor'da da bu sayıya yakın uçak mevcuttu. İngiltere'nin 195, Hollanda'nın ise 144 uçağı vardı. Sayısal olarak belirgin olmasa da nitelik olarak Japonların Pasifik'teki üstünlükleri ortadaydı. Elbette ABD'nin potansiyeli Japonya'nın üstündeydi. Ama hızlı ve kaliteli bir harekat, işi daha başlamadan Asyalıların lehine çevirebilirdi. Müttefiklerin elinde ise çok önemli olan ama hep unutulan bir üstünlük vardı. İstihbarat. ABD'liler daha 1940 yazında Japonya dışişlerinin ve deniz kuvvetlerinin yazışma şifrelerini kırdı. Rakiplerinin ne yapacaklarını biliyorlardı. Harekatlardan ve planlardan haberleri vardı. Fakat bilgilerin kopuk ve çelişkili olması, istihbaratın işe yarar bir şekilde kullanılmasını engelliyordu. Kasırga. Yapılacak baskının planlayıcısı ve itici gücü Oramiral Isoroku Yamamoto'ydu. Chuichi Nagumo ise operasyonu fiilen yönetecek olan komutandı. Hawaii takım adalarından Oahu'da bulunan ABD Pasifik filosunun başında Amiral Husband Kimmel, kara kuvvetlerinin başında Korgeneral Walter Short vardı. Tüm hazırlıklarını tamamlayan ve her şeyi hesaplayan Japon filosu, ülkelerinin kuzeyinden Kuril Adaları cenahından 26 Kasım'da hareket etti. Akagi, Kaga, Soryu, Hiryu, Shokaku ve Zuikaku uçak gemileri onlara eşlik eden diğer donanma araçlarıyla beraber okyanusun derin sularına doğru ilerledi. Bu gemiler operasyonu icra edecek uçakları taşımaktaydı. 2 Aralık günü gelen Nii Takayama Nobore görev koduyla kaderlerine doğru son sürat ilerlediler. Harekat 7 Aralık'ta icra edilecekti. Gemiler Zero avcı uçaklarını, Kate torpido bombardıman uçaklarını ve Varu pike bombardıman uçaklarını taşıyordu. 423 uçaktan 350 tanesi harekatta kullanılacakken gerisi gemileri koruyacaktı. 2 zırhlı savaş gemisi, 2 ağır kruvazör, 1 hafif kruvazör, 9 muhrip ve 3 denizaltı görev gücünün eskortluğunu yapıyordu. Ek olarak ileri sefer gücü 20 denizaltı ve 5 adet cep denizaltısı, istihbarat toplamak ve saldırı sırasında kaçabilecek düşman gemilerini vurmak için görevdeydi. Filo'nun hedefleri sırasıyla Amerikan uçak gemileri, muharebe gemileri, yakıt tankerleri ve diğer liman tesisleri, son olarak da Wheeler, Hickam ve Bellowsfield ana üslerindeki uçaklardı. Lakin 6 Aralık günü gelen istihbaratta uçak gemilerinin limandaki yeri tespit edilememişti. Buna rağmen harekat planlandığı şekilde yapılacaktı. 7 Aralık gününün ilk saatlerinde Japon filosu Hawaii adalarına 440 kilometre kadar yaklaştı. 2 dalgadan oluşacak harekatın ilk adımında 183 uçak, saat 7 sularında Yarbay Mitsuo Fuchida önderliğinde havalandı. 7:19'da gelen saldırı emriyle de operasyon başladı. Pearl Harbor'daki ABD birlikleri o esnada sıradan bir pazar gününe uyanmıştı. Haftanın son günü askerler için tatildi ve filonun tüm önemli gemileri limanda demirlemiş vaziyetteydi. Askerler pazar ayininde ibadetlerini yapıyor, kameralarında dinleniyor, adada geziyor, komutanların kızlarıyla sahilde flörtleşiyordu.
Kimsenin saldırı falan beklediği yoktu. Oradakiler Japonların buraya saldırabileceğini akıllarından bile geçirmediler. Karargah tamamen hazırlıksızdı. Uçak savar silahları doldurulmamıştı, cephane kilit altındaydı, anti-denizaltı mekanizmaları yerleştirilmemişti, devriye savaş uçakları uçmuyordu, gözlem uçakları havada değildi. Üzerine Amiral Kimmel'ın ve General Short'un iş bilmezliği, o an anlaşılmasa da her şeyi daha da kötüleştirdi. O kadar ki Kimmel, savaş gemileri için hayati olan torpido ağlarını, gemilerin hızlarını kesiyor diye döşetmemişti bile. Halbuki saat 3.55'ten sonra Japon cep denizaltıları birkaç kez tespit edilmişti. Saat 7'ye doğru da bu 2 kişilik cep denizaltıları imha edildi. Fakat Amerikalılar bunun genel bir saldırının habercisi olabileceğini akıllarına dahi getirmediler. Saat tam 7'de adanın kuzeyindeki radara 100'den fazla uçak takıldı. Japonlar radara yakalanmıştı. ABD askerleri derhal vaziyet alıp saldırının baskın vasfını kırabilirlerdi. Fakat bilginin iletildiği tecrübesiz bir iletişim subayı, bu uçakları yardıma gelecek B-17 uçakları şeklinde değerlendirip aldırış etmedi. Raporu üstlerine dahi götürmedi. Yaşanan bu basiretsizlikler ABD'lilere pahalıya mal olacaktı. Bunların ve benzeri istihbarat bilgilerinin kullanılamaması kimi tarihçilerin aklına yıllardır şu soruyu getiriyor. Acaba başkan ve hükümet Pearl Harbor'a yapılacak harekatı biliyordu da savaş bahanesi elde edebilmek için sesini mi çıkarmamıştı? Hükümetin baskından haberi olup olmadığı, buna göz yumup yummadığı yıllarca su götürecek bir tartışma olarak bir kenarda dura koysun, o sırada Pearl Harbor'daki birliklerin baskına hazırlıksız yakalandıkları gün gibi aşikardı. Hawaii saatine göre 8'e doğru güneş yükselirken bir anda semada Japon uçakları beliriverdi. Yarbay Fuchida 7.53'te geçtiği "Tora Tora Tora" koduyla baskının başarılı olduğunu bildirdi. Amerikalıların başına ilk bomba ise 7.55'te düştü. Japon bombardıman ve pike uçakları hedeflenen yerlere yağmur gibi torpido ve bomba yağdırdı. Gökyüzünü bir anda Japonya armasını taşıyan uçakların attığı bombalardan etkilenen gemilerden çıkan kapkara duman kaplayıvermişti. Neye uğradığını şaşıran Amerikan askerleri bilinçsizce sağa sola koşturdu. O kadar hazırlıksız yakalanmışlardı ki tam anlamıyla karşılık bile veremediler. Uçaklar karşı harekat için kalkış yapamadı. Gemiler kendilerini o hengamede savunamadı. Amerikan ordusu tam anlamıyla afallamış, saldırıya karşılık veremiyordu. Japon uçakları düşmanın zırhlılarını, kruvazörlerini ve destroyerlarını düz ovaya çıkan keklikler gibi avladı. Kaliforniya, Oklahoma, West Virginia ve Arizona gibi çok güvenilen zırhlılar aldıkları yaralar neticesinde cayır cayır yandı. Suyun dibini boylayan gemiler ve yanan liman, daha şimdiden zaferin kimde olduğunu gösteriyordu. 8.25 civarı ilk dalganın saldırısı bitti ve 8.40'da ikinci dalgayı oluşturan 167 uçağın saldırısı başladı. Aynı performansta ilerleyen ikinci saldırıda da Japon uçakları limandaki ve adadaki belirlenen hedefleri başarıyla yok etti. Attıklarını vurma oranları yüksek bu uçan makineler, Pasifik filosunu delik deşik edip adeta kevgire çevirdi. Nevada, Pennsylvania, Cassin, Downs, Shaw, Riley, Curtis, Honolulu gibi deniz araçları ikinci dalganın öfkesinden nasibini aldı. Toplamda 90 dakika civarı süren bu baskın 9.30 civarında noktalandı ve Japonlar arkalarında koca bir enkaz bırakarak filolarının yanına döndüler. Zafer, Japon güneşi kadar parlaktı. Başarının devamını getirmek adına pilotlar, 3. bir harekat için Amiral Nagumo'dan izin istediler. Düşmanı bu halde bulmuşken tüm imkanları kullanmak gerektiğine inanıyorlardı. Hem adada daha vurulmamış çok önemli noktalar mevcuttu. Fakat amiral kendi inisiyatifine bırakılmış olan 3. dalga harekatı belli gerekçelerle gerçekleştirmemeye karar verdi ve geri dönüş emri verdi. 1,5 saat süren Pearl Harbor baskınının ardından 2403 Amerikalı ölmüş, 1118'i de yaralanmıştı. 8 zırhlı muharebe gemisinden Arizona, Oklahoma, West Virginia ve Kaliforniya battı ve Maryland, Nevada, Pennsylvania ve Tennessee ağır hasar gördü. Bunun yanında batan ve hasar gören diğer tip gemiler de vardı. 188 uçak yok edilirken 150'den fazlası da yüksek seviyede hasar aldı. Bu ağır bilançonun bedeli olarak Japonlar ise 29 uçak, 5 cep denizaltısı ve 65 civarı askerini kaybetti.
Japonya'nın kazanımlarının yanında başaramadıkları da vardı. Asıl hedef olan uçak gemileri limanda olmadığı için onları yok etme imkanı kaçmıştı ve bu ileride dengeleri çok büyük oranda değiştirecekti. Ayrıca limandaki hayati nitelikteki petrol tankerleri ve teknik altyapı sağlayan mühim binalar vurulamamıştı. Bunları yok edememenin acısı sonradan çıkacaktı. O an için Japonlar bu zaferi cennetten gelen bir hediye olarak gördüler. Pasifik'te onlara karşı koyabilecek tek gücü yok ettikten hemen sonra okyanusun güneybatısındaki hedeflerine yöneldiler. Pearl Harbor baskını ile eş zamanlı ya da yakın zamanlı gerçekleştirdikleri harekatlar sayesinde müttefiklerin elindeki Filipinler, Malaya, Hong Kong ve Sumatra'yı hedeflenen zaman zarfında alarak kısa vadede çok büyük kazanımlar elde ettiler. Petrol ve ham madde sorununu da bu şekilde kökünden halletmiş oldular. Tabii bunu yaparken uyuyan devi de uyandırdıklarını biliyorlardı. Baskının ardından Amerika cephesinde kıyamet koptu. Japonların savaş dahi ilan etmeden daha müzakere masasındayken giriştikleri bu acımasız harekat büyük tepkilere yol açtı. Savaşa karşı olan halk bir anda intikam almak için yanıp tutuşuverdi ve Amerikan hükümetinin ardında birleşip savaş naraları atmaya başladı. Franklin Delano Roosevelt sonunda dolaylı da olsa istediğini elde etmişti. Artık elinde savaşa girebilmesi için meşru bir sebep ve sinirli kitlelerin heyecanı vardı. Amerikan başkanı bir filosunu kaybetmişti. Ama her şeyi değiştirecek bu savaşta belirleyici güçlerden biri olma imkanını yakalamıştı. ABD'nin savaşa girişiyle 2. Dünya Savaşı'nın gidişatı tamamen değişecekti. Bu arada açıklamadaki linke tıklayıp Call of War'a kaydolmayı unutmayın.